Hiç fark ettiniz mi? Bebeğiniz bazen size bakıyor ve bir şey oluyor. Ağlaması duruyor. Sanki sizi gerçekten görüyormuş gibi. Gece yarısı 2:30. Odada tek ışık kaynağı, fişe takılı o küçük gece lambası. Bebeğini saatlerce salladın, emzirdin, sırtını okşadın. Sonunda uyudu. Yavaşça yatağa yatırdın, elini göğsünden çektin ve tam o anda gözlerini açtı. Ağlamıyor, sadece bakıyor, sana bakıyor. Yorgunluktan gözlerin yanıyor, saçların dağınık, üstün dün geceden kalma. Ama o sanki dünyanın en önemli tablosunu izler gibi yüzüne bakıyor, gözlerini kırpmıyor. Ve sen farkında bile olmadan eğiliyorsun, ona bakıyorsun. 2 saniye, 5 saniye, 10 saniye ne bir şey hissediyorsun o an. Tam olarak ne olduğunu söyleyemiyorsun. Sevgi mi, hayret mi, garip bir ağırlık mı bilmiyorsun. Ama o bakışta bir şey var. Sanki seni gerçekten görüyor. Sadece bir yüz olarak değil, başka bir şey olarak. Ve aklından şu geçiyor. Ne görüyor acaba? Beyninde ne oluyor şu an? Cevap tahmin ettiğinden çok daha büyük. Bu sahneyi tanıdın, değil mi? Belki senin için farklı bir anda oldu bu. Sabah erken, mutfakta. Bebeğini kucağına aldın, kahven masada soğuyor. Yorgunsun ama o yüzüne bakıyor. Öyle bir bakıyor ki sanki bir şey arıyor. Sanki içinde taşıdığı bir sorunun cevabını senin yüzünde okumaya çalışıyor. Ya da şöyle oldu. Ağlıyordu, dakikalardır ağlıyordu. Her şeyi denedin. Emzirdin, salladın, sırtını ovuşturdun. Tam pes etmek üzeresin. Onu kucağına aldın ve gözlerinin hizasına getirdin. Göz göze geldiniz ve ağlama yavaşladı. Hala biraz ağlıyor ama gözleri sende ve saniye saniye sakinleşiyor. Neden? Ya da şu oldu. Bir arkadaşın onu tutuyordu. Güldü, oynadı, her şey yolundaydı. Sonra birden huzursuzlaştı. Sesini yükseltti, kıpırdanmaya başladı. Arkadaşın ne yaptıysa olmadı. Tam o sırada sen odaya girdin, sesin duyuldu ve bebek döndü. Sesi duyduğu yöne döndü. Seni aradı. Buldu ve durdu. Bu tesadüf mü? Yoksa bebeğin seni diğer herkesten, her sesten, her yüzden farklı bir yere mi koyuyor? Ve daha da gizemli olanı şu, henüz kaç günlük, kaç haftalık adını bilmiyor. Senin geçmişini, yorgunluğunu, o gün ne hissettiğini bilmiyor. Ama yine de seni tanıyor. Sana farklı tepki veriyor. Sana baktığında değişiyor. Ama neden? Bu soruyu sormak için saatler, günler geçirdin. Belki hiç sormadın ama hissettiğin o şey hep oradaydı. Bebeğine bakarken o garip, sıcak, tarif edilemez his. İşte o hissin bir bilimsel açıklaması var ve bu açıklama seni şaşırtacak. Birincisi, bebeğinin beyni seni doğum öncesinde tanımaya başladı. Bunu bir an için düşün. Bebeğin gözlerini ilk açtığında her şey ona yabancıydı. Işık yabancıydı, soğuk hava yabancıydı, dokunuş yabancıydı. Ama senin sesin yabancı değildi. Araştırmalar gösteriyor ki bebekler doğumdan çok önce anne karnındayken sesleri işlemeye ve hatırlamaya başlıyor. Rahim duvarı bir filtre gibi çalışıyor. Yüksek ve tiz sesleri kesiyor ama alçak ve düzenli sesleri içeri geçiriyor. Özellikle konuşma seslerini, özellikle annenin sesini. Yani bebeğin doğduğunda seni tanımadı. Zaten tanıyordu. Bu yüzden sesin ona uzaktan bile ulaşıyor. Bu yüzden koluna girdiğinde vücudu yumuşuyor. Beyninde sana ayrılmış bir iz vardı. Doğmadan önce karanlıkta, su içinde oluşmuş, silinmez bir iz ve sen doğduğu gün tam da o izle örtüştün. İkincisi, bebeğin seni gördüğünde beyni tam anlamıyla aydınlanıyor. Nörobilimciler, bebeklerin beyin aktivitesini özel tarama yöntemleriyle incelediğinde çok şaşırtıcı bir şey keşfettiler. Bir bebek yabancı bir yüze baktığında beyninin belirli bir bölgesi aktive oluyor. Ama tanıdık bir yüze, özellikle annesine ya da babasına baktığında bu çok farklı. Beyninde tek bir şey olmuyor. Her şey aynı anda çalışmaya başlıyor. Bunu şöyle düşün. Bebeğin beyni bir şehir gibi. Geceleri bazı sokaklar aydınlık, çoğu karanlık. Ama sen göründüğünde o şehrin tüm sokaklarında aynı anda ışıklar yanıyor. Duygusal işlem merkezi aktive oluyor. Yüz tanıma merkezi aktive oluyor. Güvenlik değerlendirmesi yapan bölge aktive oluyor. Ve en önemlisi ödül sistemi aktive oluyor. Yani bebeğin seni gördüğünde sadece bir yüz görmüyor. Beyni senin varlığını eksiksiz bir bütün olarak işliyor. Sesini, kokunu, görüntünü, sıcaklığını, hareketlerinin ritmini, hepsini birden. Ve bu işlem bebeğin tüm sinir sistemini düzenliyor. Kalp atışını yavaşlatıyor, nefesini düzenliyor. Kortizol, yani stres hormonu seviyesini düşürüyor. Sen bir yüz değilsin onun için. Sen biyolojik bir sakinleştiricisin ve bu kapasite bebeğinin beynine doğuştan kodlanmış seninle birlikte. Üçüncüsü, bebeğin yüzünü okuyor ve senin yüzün onun için bir harita. Bu kısım çok önemli. Çünkü çoğu ebeveyn bunu farkında olmadan yaşıyor ama hiç bu şekilde düşünmüyor. Bebekler dünyaya geldiklerinde her şeyi anlamlandırmaya çalışıyor. Bu yer güvenli mi? Bu his tehlikeli mi?
Şu an nasıl hissetmeliyim ve bu soruların cevabını nerede arıyorlar? Senin yüzünde. Buna araştırmacılar sosyal referanslama diyor. Ama sen bunu hiç bu ismi duymadan zaten yaşadın. Bebeğini yere bıraktın, önüne yeni bir oyuncak koydun. Oyuncağa baktı, sonra sana baktı. Neden? Çünkü bu güvenli mi? Sorusunun cevabını senden aldı. Gülümsediysen oyuncağa uzandı. Yüzün gerildiyse veya tedirgin olduysan geri çekildi. Belki ağladı, belki sadece bekledi. Ya da başka bir örnek, bebeğini ilk kez bir havuza götürdün. Su soğuktu, ortam yabancıydı. Korkmaya başladı. Sonra sana baktı ve sen gülümseyip "Bakıyorum güvendesin." der gibi baktın ve yavaşça suya alıştı. O an sen farkında bile değildin ama bebeğine dünyayı nasıl hissedeceğini öğretiyordun. Senin yüzün onun için bir harita. Bu güvenli haritası. Bu bilinmez ama tamam haritası. Ben buradayım, devam edebilirsin haritası. Ve o haritayı her gün, her bakışta farkında olmadan çiziyorsun. Dördüncüsü, senin beynin de ona karşılık veriyor ve ikiniz birbirinizi düzenliyorsunuz. Bu son bilgi belki de en güzeli, çünkü bu ilişki tek yönlü değil. Nörobilimciler bir şey keşfetti. Anne ya da baba ile bebek yüz yüze vakit geçirdiklerinde beyin dalgaları senkronize olmaya başlıyor. Buna nöral eşleşme deniyor. Yani ikinizin beyni zamanla aynı ritme girmeye başlıyor. Bu ne anlama geliyor? Bebeğin seni düzenlerken sen de onu düzenliyorsun. O seninle sakinleşirken sen de onunla sakinleşiyorsun. Onun gülüşü beynindeki ödül sistemini ateşliyor. Bilimsel olarak beyninde dopamin salgılanıyor. Oksitosin salgılanıyor. Adeta bağımlılık yapan bir döngü kuruluyor ve bu döngü sadece hislerle değil, bedenle de çalışıyor. Onun nefes ritmi seni etkiliyor. Onun kalp atışı kucağına aldığında senin kalp atışını yavaşlatıyor. Onun sakinleşmesi seni sakinleştiriyor. İkiniz birbirinizi o sessiz, kelimesiz anlarda hücre düzeyinde düzenliyorsunuz. Bilim buna ortak düzenleme diyor. Sen buna belki hiçbir isim koymadın. Sadece hissettin. Ama şimdi biliyorsun. O his gerçek. Ölçülebilir, görülebilir, bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Şimdi o gece yarısı sahnesine dön. Gece 2:30. Yorgunsun. Saçın dağınık, gözlerin yanıyor. Bebeğini yatağa yatırdın ve o gözlerini açtı. Sana baktı. O an ne düşündün? Belki neden uyumuyorsun diye içinden geçti. Belki bir an bıkkınlık hissettin ve hemen ardından o bıkkınlık için kendini suçladın. Belki sadece orada dondun kaldın, ne hissettiğini bilmeden. Ama şunu bil, o an bebeğinin beyni tam anlamıyla çalışıyordu. Seni tanıyan, seni arayan, seni bulan, sende huzur bulan her şey aktive olmuştu. Bebeğinin beynindeki tüm o ışıklar yanıyordu. Ve sen orada, o gece lambasının soluk ışığında, dağınık saçlarınla, yorgun gözlerinle tam olarak ihtiyacı olan her şeydin. Mükemmel bir ebeveyn olmak zorunda değildin o an. Sadece sen olmak yeterliydi. Çünkü senin yüzün onun için güvenlik demek. Senin sesin onun için ev demek. Senin varlığın onun için kelimenin tam anlamıyla biyolojik olarak iyi hissetmek demek. O sana bakıyordu çünkü dünyasında tek bir sabit nokta vardı. Senin gözlerin. Ve sen her sabah yorgun kalkıp ona baktığında, her gece uyutmak için saatler geçirdiğinde, her ağlayışta koştuğunda, bebeğinin beynine bir şey yazıyordun. Dünya güvenli. Ben buradayım. Sen değerlisin. Kelime yok, bilinç yok, farkında olmak yok. Sadece sen. Ve bu yetti, her zaman yetti. Bebeğin seni gördüğünde beyninde bütün ışıklar yanıyor. Çünkü sen onun için sadece bir insan değilsin. Sen onun dünyasını nasıl hissettirdiğisin. Eğer bu anları anlamak sana iyi geliyorsa abone olmayı unutma.